Tarihi yerlerin pahalı olmasına karşıyım her zaman. Patates var, havuç var. Bakın devlet muhafazası koruma altında. Siz mehmansız. 500-600 yıllık bir yer. Timur bunu daha sonra öğrenmiş ve mimarı öldürtmüş. Siz buna ne diyor? Adı ne sizde? Bu ne adı? Samsan yanında her zaman domates sosu getiriyorlar. Burada sadece Özbekler yaşamıyor. Bunu ben dün geldiğimde ilk videomda da bunu dile getirmiş. YouTube'dan öğreniyorsun. Bizge bunu aytadiki mana bu tishni tiloqsa yuragga yaxshi. Sadece İstanbul'a mı gittiniz? 17 gün orada kaldınız. Evet. Bana dedi ki abicim nasılsın dedi bana. Nereden anladın Türkiye'den geldiğini? Ben biliyorum Türk. Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda Özbekistan'ın Semerkant şehrindeyim. Bir önceki videomu izleyenler bilirler. Bugün Semerkant'i gezeceğiz. Sizlere buradaki tarihi yerleri göstereceğim. Buraya geldiğinizde neler görmeniz gerekiyor, nereleri gezmeniz gerekiyor. Oralara gideceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Buradaki Semerkant'e gezilecek yerleri beraber gezip hem insanlarla kaynaşacağız hem de pazarı göstereceğim sizlere. Hem de böyle tarihi yerleri gezip sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Şu anda hostelimdeyim. Hostelimin böyle bir avlusu var, arka bahçesi var. Şöyle yapay çim var burada. Halı sahalarda olanlar. Hibrikli miydi neydi? Şöyle bunu buraya çekeyim. Ben dün akşam kıyafetlerimi yıkattırmıştım. Bunları toplayacağım. Dün bu hostele geldim. Bir önceki hostele gittiğimde hostel pek hoşuma gitmedi benim. Çektim hostelden arkadaşlar. Hostelin adı böyle. Heartland Hostel diye. Odanın içinde banyo ve tuvalet var. Şu anda bir kişi kalıyor benimle beraber. Toplamda 2 kişiyiz odada. Sakin yani, kimse yok. Şimdi çıktık dışarı arkadaşlar, başladık videoya. Bismillah diyerekten kameranın tuşuna bastım. Şehri keşfetmeye başlıyoruz. İnsanları bir bakalım, insanlar nasıl, buradaki insanlar daha farklı gibi geldi bana, ben dün geldiğimde, gördüğümde. Farklı geldi bana. Göreceğiz bakalım farklı mı değil mi? Hep beraber görelim. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Ben iyiyim. Dün geldim, yorgundum, bayağı yorgundum. Geç saatlere kadar video düzenledim. Editleri falan yaptım işte. Bakalım neler göreceğiz bu videoda, neler yaşayacağız. Her videoda bir şeyler yaşıyoruz. Her videoda şöyle bakın abi, bir şey göstereceğim size. Goşt dokanı yazıyor ya arkadaşlar. Goşt dükkanı yani. Bu da et dükkanı anlamına geliyor. Goşt bu arada şey demek. Goşt et demek. Kürtçe'de de goşt dükkanı, goşt dükkanı Kürtçe demek ama Farsça'da da goşt aynı kelime. Farsça'da da sanırım dokanı aynı. Dükkan aynı kelime. Semerkant'in en ikonik yapılarından birine geldik. Buradan bir göstereyim sizlere. Bakın bahsettiğim yer şu hemen alt kat. Şöyle ufak ufak merdivenli, insanlar burada oturup akşam gösteri izliyorlar. Akşam gösteri olmuş. Bir de Registan kelimesi Farsça'da kumluk yer anlamına geliyormuş. 15. yüzyıl başından 17. yüzyıl ortasına kadar süren yaklaşık 240 yıllık bir süreçle tamamlanmış bu medrese. Eski zamanda buranın etrafında hiçbir şey yokmuş. Bomboş bir meydanmış burası. Sonradan yapıldı bu gördüğünüz yapılar. Kişi başı $9. İçeri girmek çok pahalı. Bana göre pahalı ya. Tarihi yerlerin pahalı olmasına karşıyım her zaman. Türkiye'de de olsun, burada olsun, başka ülkelerde olsun. Yani dışarıdan da görünüyor. Zaten dışarıdan da her şeyi görebiliyorsunuz. Bence içeriği görmeye gerek yok. Benim düşüncem, benim yani fikrim. Ben dışarıdan sizlere anlatayım, dışarıdan göstereyim sizlere. Hem dışarıdan daha güzel görünüyor. İçeri girmeye ne gerek var? İçeride klasik medreselerde olan odalar var. Eğitim veriliyordu eskiden. Timur'un torunu Ulugh Bek burada astronomi dersi vermiş. Bizzat kendisi vermiş. Ziraat Bankası var, böyle ATM'si var. Bilginiz olsun. Ben para çekmedim, şey yapmadım. Ama büyük bir ihtimalle para çekiliyordur. Şerdor Medresesi'nde şöyle kaplan figürleri var. Arkadaşlar şuradan görüyor musunuz? Bakın kaplan figürleri var. O kaplan figürleri
İslam mimarisinde bu çok nadir görülen bir şeymiş medreselerde. Ulugbe Medresesi 1417 ile 1420 yılları arasında dediğim gibi Timur'un torunu ve ünlü astronom Ulugbe tarafından yaptırıldı burası. Buradan bahsediyorum ben. Buraya insanlar böyle toplanıyor. Bir sürü kalabalık oluyor. Herkes oturuyor. İçecek bir şeyler getiriyorlar, içiyorlar. Ailesiyle gelen var, arkadaşlarıyla gelen var. Şimdi bir şeyler yemeye gidelim. Ben çok açım. Kahvaltı yapmadım, bir şey yapmadım, su bile içmedim. Önce burayı görmek istedim, sizlere burayı anlatmak istedim. Böyle bu şekilde Semerkant'ın kalbinde, merkezinde olan bir medrese. Şimdi Tandır diye bir lokantaya geldim. Restoran, küçük bir yer, böyle göstereyim sizlere. Şöyle bir yer, Tandır diye. Şeyi göstereceğim, menüyü göstermek istiyorum sizlere. Çok öyle abartılı şeyler yok, çok böyle karışık da şeyler yok. Salata bölümü bu şekilde. Bunlar salata. 20.000 som, yani 60 lira. 60 lira diyelim, aynen. 60-70 lira. Şu 120 lira falan. Böyle fiyatlar değişiyor. Fiyatları ben yazacağım. 35.000 som, 40.000 som, 35.000 som böyle salata. Samsa'nın böyle bir tanesi 10.000 som. Yani 38 lira falan. Bu 35.000 som. Bu çorba Samarkand çorbasıymış. Patates, havuç, soğan, biber ve domates varmış. Ve kuzu eti, bazen de sığır etiyle yapılıyormuş bu. Özbek kültüründe büyük tencerelerde yavaş yavaş pişiriliyormuş bu. Bunun fiyatı yaklaşık 3 dolara yakın, 120 lira falan. Şöyle çok fazla bir şey yok. Kola falan var. Bakın bir tane kola 5.000 som. Yani 20 lira falan. Bu 20 lira, 20 lira. Şöyle küçük bir samsa gördüğünüz gibi bu şekilde. Samsanın yanında her zaman domates sosu getiriyorlar. Domates sosunu böyle üstüne ekliyorsunuz. Bismillah. Bakın arkadaşlar, kaşıkları bu şekilde. Çok farklı. Çorba geldi. Şöyle göstereyim. Bakın içinde patates var, havuç var. Şöyle yeşillikler var. Bir de kocaman bir tane et koymuşlar. Haşlama gibi ya, bildiğiniz haşlama. Sabah haşlaması. Şöyle suyundan bir deneyim. Tadı nasıl, merak ettim. Sebzeli çorba olur ya böyle. Çok güzel bir tat katmış et. Baya güzel. Çok güzelmiş ya. Görüntü olarak çok böyle iştah açıcı değil ama yani tadı çok güzel. Biraz sade gibi görünüyor. İçinde nohut da varmış ya. Nohut koymuşlar. Bakın böyle nohut var içinde. Arkadaşlar sizleri sadece böyle tarihi yapılarla vesaire sıkmayacağım. Ben bir yerden bir yere giderken taksi kullanmayacağım. Yürüyerek her yere gitmeye çalışacağım. Ve sizlere yolu, sokağı falan göstermek istiyorum. Bu şekilde şu anda Bibi Hanım Camisi'ne doğru gidiyorum. Şöyle bir sokaktan geçiyorum. Sessiz, sakin. Öğlen saatleri olduğundan dolayı insanlar kendi evinde. Bibi Camisi'ne gidiyorum. Yaklaşık buradan şu anda 1 kilometre uzakta. Bibi Camisi'nin yanında, yakınında buranın bir pazarı var. Sizlere Samarkand'in pazarını göstermek istiyorum. Hem oraya gitmişken bir pazarı da görelim. Bakalım pazarda neler var, neler satılıyor. Belki bir şeyler içeriz, bir şeyler yeriz. Fiyatlara falan bakalım. Samarkand'teki fiyatlar nasıl? Taşkent'e göre en azından kıyaslama yapabiliriz. Mesela bu gördüğünüz yapı eski bir yapıya benziyor. Hatta şurada bir yazı yazmışlar. Büyük bir ihtimalle bilmiyorum, devlet muhafazası olungan. Devlet muhafazası altında. Bakın, devlet muhafazası koruma altında. Anladığım kadarıyla. Selamun aleyküm. Burası ne abi? Burası restoran. Mahalle kahve, çayhane. Çay içiyorlar insanlar. Burası bir mahallenin kahvesi. Ben içeri girebilir miyim? Çok iyi. Bakın, ahşaptan yapılmış tamamen. Burası kademi mi? Kaç? 18. 18. yüzyılda yapılmış. 18. yüzyılda yapılmış burası. 500-600 yıllık bir yer. Şöyle kıraathane ya, bildiğiniz. Bakın burada tavla var. İçerisi çok sade, çok güzel, çok samimi bu arada. 300 yıl böyle. 300 yıl. 300 yıllık burası. 300 yıllıkmış. Burası böyle. Adınız kim? Olim. Olim. Benim de Fuat. Ben Türkiye'den vardım. Türkiye'den vardım. Memnun oldum. Hoş baktım. Burası böyle arkadaşlar. Bak işte bu yüzden şeyleri. Selamet abi. Rahmet.
Bu yüzden böyle sokaklara çıkmayı seviyorum. İnsanların arasına, sokakları gezip insanlarla kaynaşmak, onlarla sohbet etmek. Yerel halktan bilgiler almak bence daha iyi, daha samimi, daha doğru bilgiler alabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz böyle devamında falan beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizler de böyle beni izliyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Ben çok mutlu oluyorum. Mahallenin bir fırını herhalde. Şöyle göstereyim sizlere. Selamun aleyküm. Mahallenin fırını arkadaşlar. Kalaysın. Rahmat. Rahmet. Merhamet. Eyvallah. Yaxshi Teşekkür bo'lasiz? ederim. Nan, fırın bu. Mahalle. Mahalla, Fırın. restoran, kafe, Ha. hamma joy. Abi Registon bo'yicha. Registan mahallesi boyunca Şuraya bir ya. fırın. Çok güzel, çok samimi değil mi ya? Bu şeyle mi yap? Toprak mı bu? Ha. Aa. Endi qadimcha babam ishlatgan joy. Babanız işletiyordu. Ha. Kaç yıllık burası? Ha? Burası Bu kaç? Endi 3-chi avlodman, 3-chi. Babamdan keyin otam, otamdan keyin men. Dedesinin dedesinden kalmış, sonra dedesine kalmış, sonra babasına Xuddi kalmış, shunday. sonra kendisini 6 asır. Aha. 6. Oilaviy. Aile işletiyor ha. burayı. Yangam. Selamun aleyküm. Amakim. Keleysiniz. Rahmet. Hoş baktın. Böyle toprakla yapılmış. Şöyle çok eski bir. Burası zaten Eski. buraya şey yapıyorlar. Ha. Yo, Şunu böyle şu yapmış. an, ha. Mana shu tandir. Tandır. ha. Tandirda mana nonni rostlab, mana bunaqa nonlar chiqaramiz. Adınız kim? Fayoz. Benim de Fuat. 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 Evet. Tanishganimdan xursandman. Ben de. Keling mana. Arkadaşlar sizlere böyle nondan bahsedeyim. Bu non ekmek diyorlar ona dediğim gibi. Şöyle ortası damgalı görüyor musunuz? Hı. Bu şeyden basıyorlar. Böyle şekilli, süslemeli bir ekmekleri var. Siz bunun. mehmansız. Ya mehvansınız diyor. Çok teşekkür ederim. Çok Alayım teşekkür bana. ederim Rahmet. Siz mehvansınız arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim sizlere, mehvan Kürtçe'de misafir demek. Mehvan yani. Konak diyorlar şeyde, mesela konak diyorlar, mehvan diyorlar. Şöyle ekmekten verdik. Bolca susamlı şu şekilde. Sıcacık, çok güzel ya. Simit gibi. Bakın arkadaşlar, her fırının Ha, kendine bu böyle bilan, damgası ha, var. mana. Bu bilan o'rtasini. Mana bu Ortasına. o'rtasiga. Bu sadece sizin, değil mi? Bu sizin. Başka fırınlarda Ha. Mana bu kunjut. susam bunlar. Ha, usti. Koncuk. Bu ta'mi yana shirin bo'ladi. Abi yemin ediyorum koncuk Kürtçe'de koncuk demek. Yemin ediyorum ya. Bu her fırında kendine damgası var arkadaşlar. Her fırının kendisine özel damgası var. Bu ekmeği siz aldığınızda bu fırına ait olduğunu biliyorsunuz. Diğer fırının damgası farklı oluyor. Bilginiz olsun Rahmet abi. Çok teşekkür ederim. Tanishganimdan xursandman. Ben de abi. Mehmoni, eshigimiz ochiq. Çok teşekkür ederim. kelaverasizlar. Rahmet çok teşekkür ederim. Sağ bo'linglar. Sağ olun, teşekkürler. To'xta. Teşekkürler. Endi Çok vallahi yok böyle. Keyin kelasiz. Tamam bir tamam. Okey. Rahmet tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi ne kadar güzel ya. Böyle hemen ekmek ikram etti, ekmek vermeye çalıştı, bana ekmek götür diye. Bakın mesela Kürtçe'de olan kelimeleri öğrendim burada ya. Konci diyorlar mesela susama. Farsçada da belki konci demektir bilmiyorum ama konci diyoruz. Yani çok mutlu oldum ya. Buradan non, konci, guş, yani bunları duymak benim çok hoşuma gidiyor. Benim çok mutlu ediyor. Hanımı buradan gidiyor mu? Ne? Koçası değil. Ah tamam. Rahmet. Çıkmaz sokağa gelmişim arkadaşlar, bakın böyle. Bakın burada da otel var. Görüyor musunuz? Şu anda Bibi Hanım Camisi'ne geldim. Dönemin dünyanın en büyük camilerinden biriymiş. 1404 yılında yaptırılmış. Timur'un eşi Bibi Hanım için yapılan bir cami burası. Büyük depremler olmasına rağmen, caminin çoğu kısmı yıkılmasına rağmen hala ihtişamını koruyor. Gerçekten çok ihtişamlı, büyük bir camiymiş. Ben böyle büyük bir cami beklemiyordum. Fotoğraflara veya videolara hiç bakmadım. Direkt böyle haritadan hani baktım nerede ya da nereler gezilir Semerkant'te diyerek buraya geldim. Düşünsenize 1404 yılında burası yapılmış. Efsaneye göre camiyi yapan mimar
Bibi Hanım'a aşık olmuş. Beni öpmeden bitirmem demiş kraliçeye. Kraliçe de mimarı öpünce Timur bunu daha sonra öğrenmiş ve mimarı öldürtmüş. Böyle bir efsane var. Haydi bakalım içeriye girebilecek miyiz? İçerisi ücretli mi değil mi bilmiyorum. Kocaman bir kapısı var böyle. Girişi biraz daha küçük kapısı ama yani şuraya bakın ya. İşlemeler, detaylar. Yani Orta Asya'da şu burmalı kapı, şu şekil, motif çok yaygın. Şöyle her medresenin girişinde bunu görebilirsiniz. Düz bir şekilde var sütun. Böyle burmalı sütunlar var. Artık temeli mi oluyor, sütun mu oluyor bilmiyorum. Sütun herhalde ya. Ben sanırım cami olduğundan dolayı ücretli olacağını zannetmiyorum. Ama yine de bir bakalım. Sonuçta cami burası. Namaz kılınıyor mu, ibadete açık mı onu da bilmiyorum ama evet. Ücretliymiş. Ne kadar? Kaça son bir tane? 75 bin. Bakın iki tane böyle mavi kubbeli. Çinilerle yapılmış büyük ihtimalle cami kubbesi. Tamamen Çinilerle yapılmış gibi. Desenleri, işlemeler çok güzel. Arkadaşlar sizce benim yaptığım doğru mu değil mi? Bir hostel yani bir gecelik hostel fiyatını buraya vermek istemedim ya. Hani ben oraya vereceğimi bir gece iki gece daha fazladan kalmış olacağım. Cebimden fazladan para çıkmamış olacak ve gerçekten Orta Asya'da benim çok cebimi yaktı. Orta Asya bayağı yani pahalı demeyelim de benim çok fazla param gitti. Belki şu ana kadar Ürdün'den sonra en çok cep yakan Orta Asya oldu benim için. Şöyle hemen Bibi Camisi'nin yanında şöyle bir pazar var. Siyop Pazarı diye. Buranın içerisinde sebze meyve var. İçeride hediyelik eşyalar vesaire kuru yemiş. Onlara bir bakalım. Rahmet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu alayım değil mi? Bu helva mı? Aa. Fıstıklı helva var. Bir de çikolata. Siz buna ne diyor? Adı ne sizde? Bu ne adı? Özbekçe. Simiçka helva. Helva. Helva aynen. Bu çok güzeldi ya. Evet. Bu bayağı güzeldi. Orada sizlerden... Bu sütlü mü? Bu sütlü helva. Oo, bu çok güzelmiş. Pişmaniye. Samarkand peşme helva. Semerkant'ın. Ya. Her şey tattırdı abla ya. Adınız kim? Nilüfer. Nilüfer. Benim de Fuat. Nilüfer Türkçe isim. Biliyor musunuz? Türkiye'ye hiç gittiniz mi? Ya. Beni annem Türkiye'deydi. 15 yıl. 11 yıl Türkiye'de yaşadı anneniz. Siz hiç Türkiye'ye gitmediniz. Yemen gitmedim. Ne zaman geldi? Geldi mi buraya? Geldim. Ne zaman geldi? 2013. yıl. 2013'te geldi. yıl. Çok eski. Evet. Evet çok eskiden İstanbul'da mı yaşadı? İstanbul'da. Ne iş yaptı orada çalıştı? Orada bir uyda ne dedi bunu? Yemek. Yemekte. Ha restoranda mı? Evet. Restoran falan. Evet. Aşçı mı? Evet. Yemek mi yapıyordu? Özbek yemekleri. Evet. Güzel yapıyor mu anneniz? Teşekkür Çok güzel. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Orada bir uzun kılıyor. Kendiniz yapıyorsunuz. Özünüz yapıyorsunuz. Çok Hepsine uzun kilo. çok güzel. Bunun kilosu kaçaydı? Bunun kilosu 35 bin. 35 bin son. 35 bin. Bu da aynı mı? 35 bin. Bu yok. Bunun donası 5 bin. 5 bin. Donası 5 bin su. Bir tane derken, ha bu bir tanesi 5 bin. 5 bin. Bunun kilosu 5. Kilosu. Bu kilo 35 bin. Arkadaşlar pazarları bu yüzden seviyorum vallahi ya. Pazarda geziyorsunuz şey yap. Exchange. Abi. Gel exchange. Selamun aleyküm gel abi. Şimdi bir para bozduracağım. Gel abi. Sıkıntı yok. Bir 100 dolar bozduracağım. Tamam. Ne kadar önce? 200 mü? 210. 1 milyon 210. Çok az. Ne kadar istiyorsun? Çok az abi. Ne kadar olmuş? Niye bu kadar? Boşun duruk abmiyen. Abi çok az. Burası pazar abi, pazarlık yap. Ben başka yerde yaparım. Sıkıntı yok. Acele yok. Ne kadar Ben istiyorsun? 1 milyon 240. 1, 2, 3, 4, 5. Hani şunu Akay, yakay, evrim ne işte? Yok abi. 65, dolar ne işte? Allah senden razı olsun. Allah bir Çocuğa çok yazık. Çocuğa çok yazık. Hayır. Çocuğa çok yazık. Böyle şey yapmamalısın.
Çocuğa yazık ya. Çocuğu dolaştırıyorlar arkadaşlar peşlerinden. İnsanlardan yardım diliyorlar da ben çocuğa çok yazık. Ben çocuğa üzüldüğüm için vermiyorum. Verirsem devam eder bu. Çocuk harap olur ya kadının elinde. Bir de eli ayağı tutanlara vermem. Ben açık konuşalım arkadaşlar. Böyle yardıma muhtaç olan yaşlı insanlara daha çok yardım etmeyi seviyorum. Ama böyle çocuğu olan, çocuğuyla ajitasyon yapan genç çalışabilir. Eli ayağı tutuyor. Yani bakın burada bir sürü kadın var. Kadınlar çalışıyor. Esnafçılık yapıyor. Lastikçi olan, tamirci olan bir sürü kadın var. Siz de çalışın. Siz de para kazanın. Ve bu arada Orta Asya'da ilk defa böyle dilencilik şeyi gördüm. Normalde hiçbir yerde böyle insanlar gelip sizin yanınıza gelmiyor. Zaten çok dilenci yok. Tek tük gördüm. O da böyle sağda köşede kendi halinde duruyorlar. Hiç kimseye zararları yok. Rahatsız etmiyorlar. Burası hem yerel halkın gelip alışveriş yaptığı yer hem de turistler Bibi Hanım Camisi'ne geliyor. Camiye gelmişken pazarı da görüp çıkıyorlar. Pazardan burada Semerkant'a ait yöresel tatları deniyorlar, yiyorlar. Alıyorlar, sonra yiyorlar, ne bileyim ülkelerine götürüyorlar. Abla burada turşu falan satıyor. Selamun aleyküm. Böyle turşu var. Lahana turşusu bu. Acılı lahana turşusu olması gerekiyor. Ben Türkiye'den geldim. Türkçe biliyor musunuz? Biraz da biliyorum. Biliyor musunuz? Siz Özbek misiniz? Özbek. Özbeksiniz. Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Kinolardan görgem ben. Filmlerden falan. Evet, Hangi evet. filmleri izliyorsunuz? Kara Sevda. Kara Sevda arkadaşlar ya. Çok yaygın. Çok seviyorlar Kara Sevda'yı. evet. Neden? Bilmiyorum. Anneniz de seviyor mu Kara Sevda'yı? Yok ya ben seviyorum. Anneniz izliyor mu hiç? Yok. Hiç izlemiyor. Siz izliyorsunuz ben- ama. ben. Türkçe, hiç Türkiye'ye gittiniz mi? Gitmedim. Ama gitmek istiyorum. Git inşallah inşallah. Evet. Ne zamandan beri Türkçe konuşuyorsunuz? Bir 2 yıl. 2 yıldır. 2 yılda böyle Türkçe öğrendiniz. Evet. Film ve dizilerden. Evet. Maşallah. Vallahi tebrik ediyorum ya. Bir de diş arkadaşlar. Diş altın mı? Bu arkadaşlar eskiden belki anlarsınız annenize çevirirseniz eskiden bu böyle zenginlik göstergesiydi değil mi? İnsanlar böyle zengin, iyi durumu iyi olan insanlar dişini şey yapıyormuş. Altın yapıyormuş böyle. Çok memnun oldum. Teşekkür. Adınız neydi? Sitara. Benim de Fuat. Fuat benim de sizin? Memnun. Altınay. Memnun oldum, memnun oldum. Teşekkür ederim. Burada sadece Özbekler yaşamıyor. Bunu ben dün geldiğimde ilk videomda da bunu dile getirmiştim. Burada sadece Özbekler yok. Burada Tacikler var, Moğollar var, Kazaklar var, Kırgızlar var, Ağızkallar var, Türkler var. Afganlar da var bu arada. Afganistan sınırına biraz daha yakınız. Afganistan sınırındayız, Tacikistan sınırındayız. Ve aşağı tarafta Türkmenistan sınırı var. Selamun aleyküm. Merhaba. Türkçe biliyor musun? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biraz biliyorsun. Özbek misin? Nereden biliyorsun Türkçeyi? Az. Az az. Film ve dizilerden. Hangi film ve dizi? Gaddar maybe. Gaddar mı? Gaddar, Gaddar filmini izlemiş. Başka? Başka içinde İçeride. İçeride. Çukur. Kara Sevda. Kurtlar Vadisi. Kara Sevda. İzliyor musunuz? Adınız ne sizin? Sizin? Nergis. Nergis Türkçe'de de var, Kürtçe'de de var arkadaşlar. İsimler çok tanıdık. İsimler konusunda çok zorlandım Kırgızistan ve Kazakistan'da. Fakat Özbekistan'da isimler daha böyle tanıdık, daha böyle bilindik. Ko'proq Osmonni yaxshi ko'ramiz. Osman, Ertuğrul, Osman Bey, onları mı? Diriliş, Ertuğrul, başka? Çukur. Çukur, merhaba, merhaba. Xurrem Sultan. Koray Sultan, Sultan. Sultan. Hürrem Sultan. TRT 1'de mi izliyorsunuz? Sizde Türk kanalları var mı? Televizyondan, YouTube'dan izlerseniz. YouTube'dan. YouTube'dan iz. O'zimizni tilimizga perevod qilgan. Siz Özbeksiniz? Özbeksiniz. Türkçeyi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar burada Türkçeyi mesela ben Türkçe konuştuğumda onlar düşünüyor, biliyorlar, anlıyorlar. Fakat biraz konuşma, biraz değil mi? Biraz konuşuyorsunuz. Bu ne? Bıldırcın. Yeah, Değil mi? Doğru. Özbekçe'de bedana deriz.
Bedene. Bedene. Bıldırcın değil mi? Anladım. Sayraydı da bu. Bunlar Özbek pilavın Bilik qiladi. Özbek pilavın içine tamam. Arkadaşlar çeyhane içinde böyle iki tane yumurta koyuyorlar. Bıldırcın yumurtası budur. Evet. Adınız neydi sizin? Rohat. Rohat. Dilrabo. Ben mesela çok yabancı geldi senin. Ne? Sabrina. Sabrina var. Sabrina Kazakistan'da da var. Evet. Nergiza. Nergize evet. Çok memnun oldum. Evet. Timur değil mi? Timur. Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Sen çok iyi Türkçe biliyor. Bu kinoni ko'radi. Dizi görüyorum. YouTube'da. YouTube'dan öğreniyorsun. Çukur, Bir Gece Masalı, Uzak Şehir, Evet. Yalı Çapkını, Yalı Çapkını, Kara Sevda, Kara Sevda, Teşkilat, Zulüm İstanbul. Zalim İstanbul. Nergiz abla Kara Sevda'yı çok sevdi arkadaşlar bu arada. Kara Sevda deyince hemen yüzü gülüyor. Ama yani yaşın kaç senin? Kaç yaşındasın? 13 yaşında. Maşallah Türkçe çok güzel konuşuyor. Ve daha da gelişecek. Daha da iyi Türkçe konuşacağız. Büyüdüğünde daha iyi Türkçe. Türkiye'ye gelirsin büyüdüğünde. İnşallah. Çok memnun oldum. Samimiyet pazarlarda var. Samimiyet. Yani burada yöresel, geleneksel her şeyi göre merhaba. Merhaba. İyi günler. Şöyle hediyelik eşyalar var. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu ben şeyde de gördüm, Taşkent'te de gördüm. Bunu daha araştırmadım. Yani o kadar çok üşendim ki. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Bu kimdi? Bu? Bu Çallar. Çollar. Yani bunu ben merak ettim ya, internetten bakacağım ben arkadaşlar. Bu bizlerin nasyonalni babaylarımız. Arkadaşlar burada gördüğünüz her şey el işiymiş. Yani bu gördüğünüz böyle tek tek boyanmış. Boyaklar bir tane Tek böyle. İnci mi bu? Yoksa şey mi? Evet küçük inciler böyle tane tane şey yapmışlar, yapıştırmışlar. Arkadaşlar bu tamamen turistik amaçla yapılmış geleneksel bir süs biblosu olarak geçiyor. Yani misafirperverliği temsil ediyor. Bu ne kadar kança bu böyle son? Bu 150 bin son, 150 bin son. 180 bin son. 180 bin som. Arkadaşlar ortalama 650-750 arasında değişiyor. Tamamen el emeği yani gerçekten çok güzel yapılmış ya. Bu hiç şey olmuyor bir de. Sağlam. Deri ne? Koyun mu? Keçi mi? Keçi derisiyle yapılmış böyle. Bu kança? Mermer evet. Mermer. Kırılmaz bu kolay. Kırılmaz. Bu 30 bin son mu da? 30 bin. 30, bu 10 bin. 10 bin. Bu 35 bin. Bu arkadaşlar bu Semerkant yani ekmeği çok meşhur. Bu ekmek bence böyle bir tane alayım ya bundan. Bir iki tane böyle fiyatlar bu şekilde ama şunlardan bir tane alayım arkadaşlar, böyle hediye edeyim. Şu anda buradan acayip keyif aldım. Gezerken çok keyif aldım buradan. Daha böyle yeni girdim arkadaşlar. Bir yarım saatten fazladır bu pazarın içindeyim. Açık bir pazar gördüğünüz gibi. Çok böyle kalabalık değil, çok karışık bir pazar değil. Hani benim Orta Asya'da gördüğüm böyle her şeyi bulabileceğiniz bir pazara da benzemiyor. Fakat buradaki halk için böyle baharat, yumurta, sebze, meyve, bu tür şeyleri bulabileceğiniz bir yer. Hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz buradan. Ben bir tane magnet aldım 10 bini. O ekmek olan var ya, benim çok hoşuma gitti. Samarkand'te ekmek çok, nan çok meşhur. Ortasında damga var dediğim gibi. Zaten size göstermiştim. Ondan alayım dedim ya. Buranın simgesi, Semerkant'in simgesi olmuş bir ekmek. Çok güzel baharat kokusu var ya burada. Selamünaleyküm. Şöyle karabiber, biber koku geliyor. Çok güzel. Bakın böyle şey vardı. Bu neydi ya? Karanfil. Siz ne diyorsunuz? Adı ne bunun? Kalampir muncho. Kalampir. Siz Özbekçe kalampir. Kalampir muncho. Biz karanfil. Arkadaşlar ben de unuttum. Sarımsaklı yemek, soğanlı yemekten sonra atıyorsunuz ya, bunun gibi. Böyle ağız kokusu böyle güzel oluyor. Bir an o ismini unuttum. Patlıcanın kilosunu sordum arkadaşlar, 35 bin som dedi. Yani bu da yaklaşık 115 liraya tekabül ediyor patlıcanın kilosu. Limonu soralım, limon da çok önemli. Selamünaleyküm. Limonun kilosu kaç abi? Kaç kilosu? 50 bin.
55 bin. Burada limonlar üretilmediği için bir tık daha pahalı oluyor. 55 binde yaklaşık 160 liraya tekabül ediyor. 160-170 liraya tekabül ediyor. İthal ürünler daha pahalı burada. Mesela muz da, büyük bir ihtimalle muz da pahalı olması gerekiyor. Yani portakal pahalı oluyor, muz pahalı oluyor. Benim bildiğim kadarıyla karpuz ve kavun çok ucuz oluyor. Bu ne? Bu lem ne abla? Bu yeniliyor mu? İçini kesip yer. Nedir? Cennet meyvesi mi? Ben ilk defa görüyorum ama. Siz nereden biliyorsunuz? Ben bile bilmiyorum abi. Cennet meyve. Cennet meyvesi bu. İstanbul'da cennet meyve değil. Sizde adı ne yani Özbekçe? Bizde indiski anar. İndiski anar. İndiski anar. Özbek misin abi? Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun. Biliyorum. Nereden biliyorsun Türkçeyi? Az. Az az biliyorsun. Vallahi Film görüyorum. film izliyorsun. Hangi diziler, filmler? Necati Şaşmaz. Kurtlar Vadisi mi? Evet. Evet. İzleyerek Türkçe mi öğrendin? Evet. Anlıyorsun, düşünüyorsun beni. Düşünüyorum. Dizi ve dizilerden artık şaşırmıyorum ya. Bunun tanesi kaça? Bir tane? 20 bin. Evet. Tamam, bir tane deneyelim ya bundan. Bir tane. Bunu nasıl açıyoruz yani? Direkt. Evet, olur. Bakın şöyle ortadan kesiyor. Tanesi 20 bin arkadaşlar. Bunu yiyoruz değil mi sadece? Evet. Türkçeyi nereden biliyorsun? Türkçeyi biliyorsun. Pazardan. Evet. Dizi ve film izliyor musun? Evet. Oradan biliyor. Bunun içi mi sadece yiyoruz değil mi? Arkadaşlar bu böyle içi var. Şöyle çekirdeği. Sadece üstündeki şeyi yiyorsun. Bitti mi? Vallahi tadı çok böyle sade, çok böyle Kudret nari. Kudret nari diyorlar arkadaşlar, biliyor musunuz? Ben ilk defa gördüm, ilk defa duydum ve daha önce videoda falan da görmedim, yani hiçbir yerde görmedim bunu. Çok şaşırdım. Bu neden var? Bunu bizler şamola suyak şamolaydık o. Şunun Tamam. içi yedi, sakırga yedi, yürek liması böledik o. Şekere için ana şunu yedi. Şifalı. Zır. Bütün imada giyo. Bizge giyo dedi bunu. Giyo nasıl yedi bunu. O çünkü Sağlıklı yani. Cüddoya faydası katta. Bir tane yedin güzel yani ben. Organizmde cüddo faydası katta, kanını köpeytiradi. Çalıştırıyor. Davleniga yaxshi, yüreğe yaxshi. Yüreğe, kalbe iyi geliyor. Beyni iyi geliyor. Ana shunday. Suyaklar qaqshaydi-ku. Damara çok iyi geliyor. Ana shunday juda zo'r foydasi. Ben Jahşi olacağım o zaman. Salomatga. Adınız kim? Lola. Lola. Siz Özbeksiniz abla? Özbekman. Özbeksiniz. Siz de buraya bakıyorsunuz değil mi beraber? Dişler altın. Dediğim gibi bu zenginliği temsil ediyor değil mi? Eskiden emas. Bizge bunu aytadiki, mana bu tishni tiloqsak yurakka yaxshi. Kalbe iyi mi geliyor? Yurakka nima beradi? Altın. Nur beradi, nur. Altın yani nur veriyor yüreğe. Yürek arkadaşlar kalbe iyi geliyormuş, o yüzden yapıyor. Bir de Kalbe iyi. kalbe iyi. Bir de eski bir gelenek olduğu için. Kalpak var. Buna takke mi diyorlar? Selamun aleyküm. Siz buna takke mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Adı ne bunun? Bu şapkası. Şapka. Şapka diyorsunuz sadece. Şapkalar var. Özbek bunlar hep de. Özbek. Bu Türkçe biliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Bu renkler neden var? Mesela bu neden siyah? Neden renkli, böyle anlamı var mı? Genç, yaşlı. Mesela yaşlılar için hangi yaşlılar için siyah? Yaşlılar için. O da siyah yaşlılar için. Bu gençler için. Bu gençler için. Evet. Ben Kırgızistan'da şöyle bir şey gördüm. Mesela bu bekar olanlar, örnek veriyorum. Bu olgun, bu evli, bu yaşlı. Sizde de öyle mi? Evet, bizde de öyle. Bunu da evli olanlar giyiyor bunu. Evli olanlar giyiyor bunu. Bunu yaşlılar galiba. Evet. Çok daha. Bunlar zaten genç. Bekar hangisi bekar? Bekar bunu mu giyiyor? Evet. Bekar olduğu belli olsun. Bu da bekar. Bu da bekar. Ben bunu taksam ben bekarım. Evet, siz bekarsınız. Arkadaşlar böyle Kırgızistan'da da gördüm. Şunu böyle taktığınızda, şu anda şapka var şöyle taktığınızda, bunu gördüğünüzde bekar olduğu anlaşılıyor. Yani ben bekarım, ben şu anda evlenmek istiyorum falan
gibi bir şey herhalde. Anneniz mi? Annem, evet. Anneniz sizin anneniz ismi? Şeyda. Şahide mi Şeyda? Hurşeda. Hurşeda. Türkçe biliyor mu? Ne? Anlıyor mu? Düşündünüz mü? Düşünün. Bakın arkadaşlar anlıyorlar ama konuşamıyorlar. Siz nereden biliyorsunuz Türkçeyi? Kızım konuşabiliyor. Ben hep Evet, bizi çok güzel. izliyorum. Annem Türkiye'de çalışıyor. Sadece İstanbul'a mı gittiniz? 17 gün orada kaldınız. Evet. İstanbul'da sadece. Hangi yemeklerini sevdiniz? Ben İskender kebabı sevdim. Midye. Midye. Çok Aa. sevdim. Teyzem de çok beğenmiş. Siz yediniz mi? Evet, bana getirdiler. Siz de gittiniz. 17 gün kaldınız. Çok güzel. Çok güzel İstanbul. Farklı. Midye sevdiğiniz başka? Hamına cüdon azlam sen lokuma geyir, lokuma ağzına. Türk Lokum lokumu var ya. sevdim. Şöyle evet Çok baklava, lezzetli. künefe, Baklava da çok lezzetli, evet. kebap, lahmacun yediniz mi? Lahmacun yedim. Ben Özbekistan'daki pilov çok sevdim. Özbek pilavını. Bu ne kadara satıyorsunuz bunları böyle? Bunlar 150 bin, bunlar 120 bin. En 120 bin, 150 bin. Evet. Değişiyor böyle. En az, Değişiyor. en ucuz, azı- en arzan. En ucuzu bu 35 bin. 35 bin bekarlar için arkadaşlar. Ucuza satıyorlar ki insanlar evlensin artık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun ederim. oldum. Size de Teşekkürler. Hayırlı işleriniz olsun. Çok güzel ya. Vallahi çok samimi insanlar. O kadar güzel. Bakın burada da abi limon satıyor. Selam aleyküm. Abi limonun kilosu kaça? Kilosu 70 bin. 70 bin. Rahmet abi. Çok erzan değil. Niye? Yok çok arzanmaz. Erzan mı? Yok arzanmaz. Erzan mı? Türkiye'de arzan. Bu Türkiye'de ama bu burada, Bu 7 dolar bizde pulda. 6 dolar. bu Türkiye'den mi geldi? Yok bu özümüzde çıkıyordu. Narxı 5 dolar kilograma. Kilograma 5 dolar özünüzde Özünüzde çıkıyor. çıkıyor. Ha burada üretilmiş arkadaşlar ama gene çok pahalı ya. Endi hozir sal boshlanishida qimmat. Sezonda arzon bo'ladi. 10 bin bo'ladi. Ha şimdi yeni çıkmış bu. Yeni. Endi çıktı. Ha, endi çıktı, Anladım ha. anladım. Sonra erzan Sonra oluyor. arzon Kaç ay çıktı. oluyor? Kaç? 8 bin, 7 bin, 10 bin. Son. Ha, son. Oh, tamam. Erzan olursa alırız. Kolay gelsin Rahmet abi. Siz nerelisiniz? Siz Tacik misiniz Özbek? Tacik. Tacik belli oluyor arkadaşlar. Artık böyle biraz şey yapabiliyorsunuz, ayırtabiliyorsunuz. Bir tane buna bu dut. Bu dut. Şotut. Siz ne diyorsunuz buna? Şotut. Şotut dut yani. Biz Türkçe'de dut. Türkiye'de dut. Teyzemiz dut suyu satıyor böyle. 20 bin son. Bu da yaklaşık 60 liraya falan tekabül ediyor. Ben bir tane alacağım. İçeyim bir tane. Doğal, organik arkadaşlar. Ben 60-70 lirayı tozlu kolaya molaya vereceğime bunu içerim, daha sağlıklı olur. Orta Asya'da çok süslü püslü ekmekleri görebilirsiniz böyle tepsi halinde. Zaten sizlere gösterdim. Şekilli falan yapıyorlar. Yani o tepsi halindeki ekmeği kıyamıyorsunuz aldığınızda. Onu şey yapamıyorsunuz ve kesmek istemezsiniz, emin olun. Videoda gördüyseniz bakın böyle değişik ekmekler. Şu şekilde. Bir de parlıyor ekmekler. Bir sürü var ya. Ekmeği çok seviyorlar buradaki insanlar. Meşhur burada hep. Semerkent'te bir de ekmek çok meşhur. Her ekmeğin ortasındaki damga farklı oluyor. Bunun damgası farklı. Mesela bununki farklı oluyor herhalde. Bir bakacağım. Evet, farklı damgalar kullanılmış. Bakın buradaki damga biraz daha böyle yuvarlak. Buradaki damga biraz daha böyle çiçek gibi, gül gibi. Selamünaleyküm. Abi kilosu kança? 120. Evet 120 bin som. 350 liraya, 360 liraya tekabül ediyor. Tavuk var böyle, tavuk satı. Selamünaleyküm. Tavuk kança abi kilosu? 30 bin som. 30 bin som arkadaşlar. Bu da 90 lira, 100 lira falan kilosu. Rahmet abi. Türkçe biliyor musunuz? Az. Merhaba. Bunlar kadınlar için mi? Kadınlar. Bunlar sizin için mi? Ya. Ha. Kadınlar için. Adamlar için. Adamlar için. Aa. Kança? Som? 300 som. 300 bin som böyle. Arkadaşlar bu 900 lira yani. 1000 lira diyebiliriz. Kadınlar için, bunlar kadın. Bunlar sizin için böyle. Kança bu böyle. Bunlar 250 som. 250 bin son. Bu da 800 lira falan. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Rengarenk. Ben böyle renkli şeyleri çok seviyorum ya. Özbek yöresel kıyafetler bu şekilde. Bakın çok güzel
kıyafetler. Geçerken bir göstereyim sizlere. Buradan çıkmadan önce şurayı bir görün istedim. Şu kıyafetlerin fiyatına bir bakalım. Ben de fiyatlarını falan merak ettim. 400 bin son. Bu da 1300 lira falan. 1250-1300 bu şekilde. Bu şekilde var. Kırmızı. Altındaki ne kadar güzelmiş. Bu çok güzel değil mi ya? Bu. Bakın desenleri ve dokusu da çok iyi arkadaşlar yani. Bu neyden? Pamuk mu bu? Bu silk, şoye. Şaye. Bilmiyorum şaye nedir. Pamuk herhalde ya. İpek. Tamam. İpek. Şihai Zinda'ya geldik arkadaşlar. Şihai Zinda'ya geldim de içeri gireceğiz. Şöyle bakın şortlu olanlara şunlardan veriyor. Bak şort olduğu için bende de var. Ben de giymek zorundayım. Burası Şihai Zinda diye geçiyor arkadaşlar. Yaşayan kral anlamına geliyor dediğim gibi. Efsaneye göre burada Hazreti Muhammed'in kuzeni Kasam İbn Abbas'ın mezarı varmış. 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yapılmış onlarca türbeden oluşuyormuş. İçeri girelim. İçeride nasıl bir şey bizi karşılayacak, neler göreceğiz? Ben de çok merak ediyorum. İçeri girdim. Hiçbir şekilde ücret ödemeden içeri girdim bu arada. Ücretsiz mi bilmiyorum ama direkt girdim vallahi. Arkadaş verdi bana. Gir dedi. Mavi çiniler ve ince mozaik süslemeleri Orta Asya'nın en güzel örneklerindenmiş. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel ya. Şu gördüğünüz böyle türbeler. Türbe var içeride. Onlarca türbe varmış burada. Şöyle bu türbeye bir girelim. Bu türbe biraz daha böyle dikkatimi çekti. Farklı görünüyor. Tarihi dokusu inanılmaz arkadaşlar şu anda ya. Şu çinilerin güzelliğine bakar mısınız ya? Mavi çiniler kullanılmış, mozaikler falan, süslemeler, kabartma, detaylar yani çok ince detayına kadar düşünmüşler adamlar. İnce ayrıntısına kadar her şeyi tek tek böyle düşünmüşler. Bakın tek tek taşları koymuşlar görüyor musunuz? Tek tek üst üste koymuşlar. Bakın bir de etrafında mezarlık var. Sağ tarafta mezarlık var. Bir de bu diğer tarafta da mezarlık var. Bakın buranın içi de benim dikkatimi çekti. Nasıl bir şey ya? Çok farklı bir koku var bir de içeride. Onlarca türbeden oluşuyor burası. Bakın gördüğünüz gibi bu taraf mezarlık. Genel olarak çinilerle süslemişler, mozaikler kullanılmış, farklı desenler, farklı motifler var her türbede. Dönemin önemli alimlerin, insanların türbesi bunlar. Çok kutsal bir yerdeyiz arkadaşlar yani. Şuradan insanlar fotoğraf falan çekiliyor ya. Oo, çok güzel. Buranın fotoğrafını çekiyorlarmış. Bakın bu taraf mezarlık, komple mezarlık. Mezarlığın hemen içinde, ortasında, merkezi bir yerde yapılmış burası. Ama maalesef bir arkadaş böyle bunu buraya bırakmış, içmiş şuraya bırakmış. Burası çöp yeri değil. Çok büyük saygısızlık. Buraya adamlar bu içecekle geliyor, içeceği zahmet edip eliyle taşımıyor ya. Bakın böyle buradan türbeye doğru çıkarken bu uzun merdivenlerin bir anlamı var. Bu gördüğünüz uzun merdivenler ölüme doğru manevi bir yolculuğu simgeliyormuş. Başladığımız yere geri geldik. Registan Meydanı. Bakın insanlar gelmiş, oturuyor. İnsanlar arkadaşlarıyla, sevdikleriyle gelmişler. Arkadaşlarıyla, sevdikleriyle vakit geçiriyorlar. Ben de taksiyle buraya geldim. Bayağı uzaktan geldim. Yürüyemedim arkadaşlar. Çok yoruldum. Ben oraya kadar yürüdüm. Oradan buraya geldim. Normalde oraya kadar 2-3 yer gezdim. 2-3 yer gördükten sonra oraya kadar yürüyebildim. Buradan direkt Şihai Zinda'ya gidersem taksiyle giderim yani yürüyemem. Çok uzak. Bir de sokaklar falan yok. Böyle caddeden falan gitmen gerekiyor. Konuma baktığında konum seni çok farklı yerlerden götürüyor. Gördüğünüz gibi sokakta kayboldum, geri geldim. Sonra bir yerden girdim, çıktım bir şekilde. Maps çalışmıyor. Google Maps Orta Asya'da çalışmıyor.
Orta Asya'nın kullandığı bir uygulama var, harita. Onu kullanmanız gerekiyor. Onu kullanırsanız girdiğiniz adresler nokta atış yapar. Ama bazen Google Maps'ten nokta atış yapmıyor, bilginiz olsun. Şimdi burada biraz oturup dinleneceğim. Ondan sonra bir Özbek pilavı yiyelim. Biraz acıktım. Çok yürüdüm ya, acıktım. Ama şu anda manzara ve atmosfer çok güzel ya. Bu arada video güzel olduysa, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi içeri girer girmez bana dedi ki abicim nasılsın dedi bana. Nereden anladın Türkiye'den geldiğimi? Ben biliyorum Türkiye. Yüzden değil mi? Yüz anlıyor. Yüzden. Sen de benziyorsun. Sen de bizim oralara benziyorsun. Sen Özbek misin? Ne Tacik ben. Taciksin. Taciklerin arkadaşlar, Taciklerin hakikaten buradaki Özbeklerden farkı oluyor. Adın ne? Adım Şehroz. Seninki? Fuat. Fuat. Sen Çok Türkçe güzel nereden şey. biliyorsun? Ben Polat Alemdar biliyor musun? Evet. Kino. Evet. Burada ben görüp Kurtlar Vadisi. Kaç? Az bitti ki final. Bitti zaten de çok eskiydi o. Baktın öğrendin ha. Ama ne zamandan beri? Kaç yıl? 2012 yıl. 2012 başladın izlemeye. Ondan sonra hale geçer. Konuşmaya bu hale geldi. Bu hale geldi. Türkiye'ye hiç gittin mi? Yok. Pilov var. Özbek. Bugün bitti. Tamam böyle. Bitti. Kalmadı mı? Kalmadı. Hadi ya. Bitti. Ne var şimdi? Burada mantı var. Çok güzel şimdi. Mantı yok. Mantı doyuramam. Lagman. Lagman var. Lagman. Baharatlı acılı. Kança o. Ne kadar? 40 bin sen için. 40 bin benim için. Para. Tamam. 40 bin para. Tamam ben bir lagman. Samsa var mı? Ekmek yiyor musun? Ekmek. Samsa var mı? Samsa var ha? Var. Samsa kança? 10 bin. 10 bin. Bir lagman, 3 samsa, 2 tane paket. Tamam. Paket. Sizde abi eke mi demek? Aka. Aka. Burada oturun. Abecan. Abecan. Abi hayvan. Bizde abecan deniyoruz. Akacan. Akacan. Abi ete. Akecan. Tamam Akecan. İçerisi çok güzelmiş. İçerisinin ambiyansı mükemmel arkadaşlar şu anda. Çok hızlı da geldi. Oh, böyle bir şey. Reyhan sadece tek kötü şey Reyhan. Reyhan olmasaydı daha güzel olurdu. Bu şekilde geldi. Abi buradaki lagman çorbalı oluyor. Benim dediğim lagman bu değil. Benim Astana'daki videomu izleyenler bilir. Hatta Çimkent'te de yedim. Fakat Astana'da yediğim, Enes abiyle yediğim lagmanın haddi hesabı yok. Çok güzel bir yerde yemişiz. Çok güzel bir lagman yemişim. Kardeşimiz abone oldu bana YouTube'da. Nasılsın, iyi misin? My name is Miyazavut Damir. Sen Özbeksin da? Ben Özbek. Özbeksin. Abi Tacikli. Arkadaş Ben Tacik, Özbekiyim biliyorum. Ha, Taciksin sen de değil mi? Buradaki çalışan Tacik burası. Tacik. Burada çalışanlar Tacik arkadaşlar. Ama burada doğmuşlar tabii ki. Özleri Tacik. Ama burada sen büyüdün değil mi? Burada büyüdün. Samsa'dan yiyeceğim. Her yerde samsa çok farklı yapıyorlar. Buradaki samsa bu şekilde. Ben yemeği yedim. 45 bin son verdim. 160 lira bir para verdim. Bir para ödedim. Lagman ile bir tane samsaya. Akecan yani Abecan geldi yanıma dedi ki seni gezdireyim. Arabam var. Seni şeye götüreyim, şuraya götüreyim, buraya götüreyim ama ben dedim ben gezdim zaten. Oraları falan dolaştım. Dedi akşam seni bir yere götüreyim. Oturalım. Güzel bir yer gösterdi bana. Hakikaten güzel bir yermiş. Aşırı yorgunum. Yani ayakta duracak halim, mecalim yok. Şu anda saat 6'ya geliyor. Ben bildiğiniz çift mesai yaptım bugün. Saat 11'de falan çıktım. 10-11'de falan çıktım. Öyle arkadaşlar. Bu video böyleydi. Bu videodan çok keyif aldım. Yani umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben insanlarla kaynaştım, pazara gittik, bir şeyler yedik, bir sürü şey yaşadık bu videoda. Hem sizlere Semerkent'teki gezilecek yerleri gösterdim, tarihi anlattım, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Hem de sizlere buranın kültürünü gösterdim, yakından tanıdık kültürünü, insanlarla kaynaştık, pazarı gösterdim vesaire. Böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda, bir sonraki Özbekistan serisinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.